Merhabalar sevgili örgü dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda görmüş olduğunuz hırkayı örüyoruz. Hırka birleştirme tekniğiyle daha da mevsime uygun olarak örülmüş oldu. Bu birleştirme tekniğini kanalımda ilk defa uyguladım. Özellikle o teknikten dolayı videoyu çekmek istedim. Yoksa görmüş olduğunuz üzere hırkada kullandığım videolar çoğunlukta kullandığım gibi Gorgeous motifi. Sizler dilediğiniz motifi bu hırkaya uygulayabilirsiniz. 4 mevsim koton ipleri kullandım. Böyle can alıcı, patlak renkleri tercih ettim. İç motiflerinde sevgili sahibesinin de isteği üzerine. Ancak birleştirmede kullandığımız ipi biraz daha sade ve sakin kullanıp hırkanın iç renklerini patlatmak istedik. Bunun için de Gazal cinsin antrasitini kullandım. Hemen numarasını da sizlere vermek istiyorum. Renk kodu 1140. Bu hırkayı genelde olduğu gibi 3 milim tığ ile örüyorum. Siz de ipinize ve elinize göre tığınızı belirleyebilirsiniz. Motiflerimin ölçüsünü de vermek istiyorum. Hırkam 36'dan 44 bedene kadar uygun olacaktır. Videonun sonunda büyütme teknikleri hakkında bilgi vereceğim. Şöyle 11,5-12 santim civarında birleştirme kenar olmaksızın motiflerim. Toplamda 70 adet motif hazırlayacağım. Bu 70 adet motifin 6x5 30 tanesini arkaya, 7x4 28 tanesini öne, 6+6 12 tanesini de kollara yerleştireceğim. İlk olarak arkayı 6x5 olarak birleştirip bir bütün haline getireceğim ama kol parçasında 6 parçalı kol parçasında size birleştirme tekniğini göstermek istiyorum. Detaylı bir şekilde dediğim gibi ilk kez bu videoda bu tekniği gösteriyor olacağım. Bunun için de 6 tane motifimi önüme dizdim. İlk motifimi alıp başlıyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra tığımın üstüne ip de alıyorum. Motifimin köşesinden herhangi bir köşesinden batıp köşenin içine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bu bir. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıp bu gelen ipi de gizlemek için tığımın üstüne alıyorum. Ve ikinci ikili trabzanımı da örüyorum. Daha sonra 2 tane zincir çekip yandaki üçlünün ilkine ve onun yanındaki sonuncusuna, onun yanındakinin de ilkine batarak 2 trabzan yapıyorum. Bakınız şimdi bir buraya, bir buraya. Daha sonra 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde bu grubun sonuncusu bu grubun ilkine batarak 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Bunun ve bunun sonuncusu bunun ilki. 2 zincir, grubun sonuncusu, grubun ilk trabzanı. Tekrardan 2 zincir, bunun yine sonuncusuyla bu grubun ilkine batıyorum ve örüyorum. İkili gruplarımın adeti 1 2 3 4 5 tane oluyor. Daha sonra 2 tane zincirimi çekip köşeye geliyorum. 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, yeniden aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen buradaki üçlü grubun sonuncusuna
ve buradaki üçlü grubun ilkine batarak göstermiş olduğum tekniği uygulamaya devam ediyorum. Sonuna kadar örelim. Köşeye geldiğimde ise köşeye geçerken 2 zincirimi unutmuyorum. 2 tane ikili trabzanımı örüp yine 2 zincir çekiyorum. Şöyle göstermek isterim size. Eğer yatırdığınızda sizin motifiniz böyle dümdüz düşmüyorsa demek ki aradaki zincirlerde sıkıntı var demektir. Köşeyi 3'e çıkartabilirsiniz mesela. Buradaki aralardaki zincirleri yükselttiğimizde biraz volanlanma olabilir. Çünkü çok artış olacaktır. Ama şuradaki 3'e çıkartarak ya da sadece zinciri değil belki trabzan sayısını da burada 3'e çıkartabilirsiniz. Bir de öyle deneyebilirsiniz ama umarım böyle düzgün düşecektir. Daha sonra sıradaki motifi alıyorum. İlmeğimin içine tekrardan battım. Yeni motifimi alıp tığımın da üstüne ipimi aldım bu arada. Yeni motifimin ve eski elimdeki motifimin her ikisinin de ön yüzü bana bakarken yeni motifimin içine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Sonra bir zincir çekip tığdan çıkıyorum ve karşısındaki denk gelen boşluğun içinden ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum. Ve aynı mantıkla bu kenarı örerken karşı tarafla da birleşmeye devam ediyorum. Üçlü grubun sonuncusu, üçlü grubun ilki, bakın şöyle bir göstereyim. Bir de zincir çekip karşısındaki denk gelen boşluktan çıkartıyorum ve bir zincir çekiyorum. Yeniden buraya geldim. 2 tane ikili trabzanımı göstermiş olduğum şekilde örüp bir zincir çekiyorum. Tığdan çıkıp karşısındaki denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üçlü grubun sonuncusu, burada da ilki, bir zincir, karşıyla birleş. Yeniden aşağıdayım. Hep aynı mantıkla örüyorum. Bir zincir çekmeyi unutmuyorum. Buradan ilmeğimi çıkarttıktan sonra yeniden bir zincir çekip aşağıdaki ikili trabzanımı 2 taneyi öylece örüyorum. Bir zincir çektim, çıktım. Karşısındaki boşluktan çıkartıp bir zincir çektim. Artık köşedeyim. Köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum. Burada köşenin içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Burada da bir zincir çekip yeniden köşe boşluğunun içine geliyorum. Diğer 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şöylece ne birleştirmiş oldum motiflerimi. Şimdi ise hemen 2 zincir çekiyorum ve buradaki üçlü grubun sonuncusu, buradaki üçlü grubun ilki derken aynı göstermiş olduğum tekniği uygulamaya devam ediyorum. Şimdi burada bunun üstüne bu motifi eklediğim gibi sıradaki motifi de alacağım. Üçüncü motif olarak hemen bu motifimin, şimdi bunu bunun üstüne eklediğim gibi sıradaki motifimi de alacağım. Bunu böyle buraya kadar geleceğim. Göstermiş olduğum mantıkla buraya kadar geleceğim. Böylece dönüp bu kenarın sonuna kadar geldim. Ve bu köşenin içine de 2 tane ikili trabzanımı örüp 2 zincir çekiyorum. Aynı bunu bunun üzerine eklediğim gibi yeni motifimi alıyorum ve yeni motifimi de aynı mantıkla eklemeye başlıyorum. Şimdi bunu bunun üzerine ekleyeyim. Eğer bu benim arka parçam olsaydı, diyelim ki 6x5 uzunluğunda olacak ve uzun kenarıyla birleşmeye başlıyorum. Hemen
3'ü ekledikten sonra 4'ü, 5'i, 6'yı diyerek istediğim kadar uzun yapıp kenara öyle geçecektim. Ama şimdi bunu buraya ekledikten sonra böyle dönüp buraya kadar geleceğim. Daha doğrusu buraya kadar gelip yanındaki ikinci sıraya başlayacağım. Şimdi bunu böylece döneyim. Buraya kadar geleyim. Buradaki geçişi nasıl yaptığımı göstereyim. Üst üste ekledim. Dediğim şekilde döndüğümde şimdi istedim ki burayı da birlikte geçelim. Köşeye geldiğimde 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Şu kısımdaki boşluğun içine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir daha çekip buradaki köşe boşluğuna geliyorum ve bu köşenin içine de diğer ikili trabzanlardan ikili grubumu örüyorum. Burayı bu şekilde geçiyorum ve 2 zincirimi çekip göstermiş olduğum teknikle de kenarın sonuna kadar ilerleyelim. Şöyle göstermek isterim. Buraya kadar ilerleyelim ve buraya diğer motifi yerleştirmeyi görelim. Bu kenarında sonuna kadar bu şekilde ilerledim. Köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüp 2 de zincirimi çektim. Şimdi sıradaki motifimi alıp buraya ekleyeceğim. Aynı göstermiş olduğum şekilde her iki motifin de ön yüzü bana bakarken yeni motifin köşesinin içine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip artık sırt sırta verdiğim anda karşısına denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartıp bir zincir daha çekiyorum. Ve üçlü grubun sonuncusu buradaki üçlü grubunda ilkine batarak göstermiş olduğum tekniği uyguluyorum. Bir zincir çekip tığdan çıkıp karşısındaki boşluktan çıkartıyorum. Ortak noktaya kadar ilerledim. Buraya geldiğimde köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip tığdan çıktım ve bu iki motifin şurada birleştiği yerin tam ortasına batıyorum ve ilmeğimi o noktadan çıkartıyorum. Çıkarttıktan sonra bir zincir çekip tığımın üstüne ip alıyorum ve buradaki köşenin içine gelip diğer ikili trabzanlı grubumu örüyorum. Daha sonra 2 zincir çekip göstermiş olduğum tekniği bu kenarın sonuna kadar uygulamaya başlıyorum. Kenarın sonuna geldiğimde sıradaki motifimi aldım. Aynı şekilde yeni aldığım motifin ön yüzü bana bakarken köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüp bir de zincirimi çektikten sonra hemen karşısındaki denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartıp göstermiş olduğum tekniği uygulamaya başlıyorum. Şu kısma kadar ekleyeceğim. Köşenin sonuna kadar ilerledim. Buraya köşenin içine hemen yeni motifimde 2 tane ikili trabzanımı örüp bir de zincirimi çektim. Şimdi bu defa batacağım nokta bu 3 motifin kesiştiği şu orta noktaya batacağım. Daha sonra bu ilmeğimi içinden çıkartıp yine bir zincir çekeceğim ve köşenin içine gelip 2 tane ikili trabzanı örüyorum. Bir zincir çekip tığdan çıkıyorum çünkü artık bu kenarı birleştirdikten sonra sıra bu kenarda. Bunun için de yine karşısına denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartıp bir zincirimi çekiyorum. Ve göstermiş olduğum gibi buradaki grupların sonu ve başına batarak ikili trabzanlarımı örüyorum. Karşı tarafla da birleşmeye devam ederek.
Yükselirken bir zincir unutmayalım. Boşluktan çıkarttıktan sonra da bir zincir çekip öyle geri dönüyoruz. Hemen karşısındaki boşluktan bir zincir. Bu kenarın sonuna kadar da bu şekilde eklemeye devam ediyorum. Köşedeki geçişi de birlikte yapalım istedim yine. Böylelikle diğer motifi de rahatlıkla üste ekleyebileceğiz artık. Şimdi bunu çıkarttım. Bir zincirimi çektim. Köşeye de geldim. 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen burada kesiştikleri tam olarak orta noktaya batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Bir zincir çekip tekrardan köşemin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum ve modelimi uygulamaya devam ediyorum. Umarım anlaşılmıştır. Bu köşenin sonuna geldiğimde artık sıradaki motifi alıp bunu da buraya ekleyeceğim. Daha sonra şuraya dönüp bu artık benim kol evine yerleşeceğim kısım olduğu için burayı kol evine yerleştiriyor olacağım. Burayı da iki yanı birbirine tutturup kolun formunu vereceğim. Eğer bu benim 6x5 motifim olmuş olsaydı ne yapacaktım? Her iki tarafı da kapatacaktım. Şimdi o noktaya kadar ilerleyeyim, göstereyim. 6 tane motifi 3x2 olarak birleştirdim. Dediğim gibi eğer bu benim arka parçam olmuş olsaydı bir bütün halinde çıkartacağım için bu kenarı da geçecektim ve bitirecektim ipimi koparıp. Ama şimdi artık bu benim bedene birleşecek olan kol parçam olduğundan bu 3 tane motifin olduğu yeri kol evi olarak ayıracağım 3 motifli yere bu yanı da birbiriyle şu şekilde birleştirerek kol formunu veriyor olacağım. Şöyle bakınız. Beş çarpı 6 yani 6 çarpı 5 olarak arka motifleri bu şekilde bakınız birleştirdim. Göstermiş olduğum teknikle her tarafını da kapattım. Bir parça haline getirdim. Şimdi bu arka parçayı tersine çevireceğim. Çünkü neden? Ön parçaları sağ ve sol olmak üzere yerleştirmeye başlayacağım. Sağ parçam 7 çarpı 2 14, sol parçam 7 çarpı 2 14 motifle oluşacak. Önüme yatırdığımda sağ tarafımda kalanla sol tarafımda kalanı biliyorsunuz bir tık daha farklı yerleştiriyorum. Bunun için de aslında defalarca çekim yaptım ama bir kez de bu videoda da örerek değil ama sistem olarak nasıl ilerlediğimizi parçaları üstüne koyup göstermek istiyorum. Her iki parçayı da yerine yerleştirdim. Bu 7 çarpı 2 idi biliyorsunuz. 14 tane burada, 14 tane burada. Bunun boyu, alttakinin boyu 6 çarpı 5'ti. Yani 6 idi. Bunu da normalde 6 boya çekip omuza motif yerleştiriyorum. Yani 7. motifler benim omuz motiflerim. Bunu da belirteyim. Şimdi yerine yerleştirdiğinde şöyle burayla birleşip böyle omuzu oluşturacak. Yani aslında buraya kadar da birleşip aynı zamanda bu şekilde kol evimi de oluşturmuş olacağım. Bunu da belirtmek isterim. Yani şu üstteki motiflerin 7 çarpı 14'ün birer tanesini bu şekilde üste çekiyorum. Daha sonra ekleme sırasına geldiğimde ekleme kısmını, ekleme biçimini şu şekilde yapıyorum. Motifi yerleştirdiğimde 14 buraya, 14 buraya elime alıp birleştirme şeklim şöyle başlıyor. Eğer önüme yatırdığımda sağ tarafı birleştiriyorsam, bu benim üstüme giydiğimde sol taraftır bu arada, onu da hatırlatayım. Hemen şu motifi görüyorsunuz ya, ilk onu alıyorum. Onun altına bunu, onun altına bunu, onun altına bunu derken ilk 7 motifimi dikey biçimde yerleştiriyorum. Daha sonra aşağıdan yukarı doğru gelerek kenarı geçiyorum ve artık buradaki motifimi almaya başlıyorum yanına. Bu zaten uzun dikey şekilde birleşmişti. Alıyorum bunu bunun yanına derken bunu bu üçünün ortasına aşağıya kadar yine bir dikey birleştirme yapıyorum. Sağ tarafım önüme yatırdığımda dikey şekilde birleşiyor. Sol tarafıma geldiğimizde ise bu defa dikey değil, birleştirme şeklim yatay ve sağ tarafta olduğu gibi yukarıdan değil aşağıdan başlıyorum. Bunun için de ilk elime aldığım motifim
En alttaki sol köşedeki motifim. Bunun yanına bunu ekliyorum. Yani bu şuradan başlayıp şuraya kadar geliyorum ya ilk motifte. Yanına bunu alıyorum. Bunu da buradan başlayıp böyle ekledikten sonra şuraya kadar bir örüyorum. Derken üstüne bunu alıyorum. Sonra yanına bunu alıyorum. Yine üstünü örüyorum. Derken bunu, üstüne bunu örüyorum. Hep yatay ilerliyorum. Bunu hop üstündekileri. En son geldiğimde burada üst kısmım açıkta kalmış oluyor. Yani bunu buradan tutturarak ekleyeceğim elimin yönüne göre. Bunu ise bu yanda kaldım. Yandan tutturarak eklemeye başlayacağım. Bunun için de hemen ilk bu tarafımızı yerine yerleştirelim. Birleştireceğim kısmı önüme aldım. Sağ tarafın etek ucundan başlıyorum. Yani dikey birleştirdiğim yerde etek ucundan birleştirmeye başlıyorum. Bunu kol altına kadar ilerleyeceğim. Kol altına kadar ilerlemek nasıl oluyor? Yani bu 7 tane motifin 5.'sini arkadaki 6 tane motifin de yine 5.'sine kadar birleşeceğim. Orada duracağım. Şimdi oraya geldiğimde zaten tam olarak neresi olduğunu da göstereceğim. Ama burada birleştirmeye nasıl başlıyorum? Hemen onu göstermek isterim. Aslında motif birleştirme gibi, bir tek buradaki farklılık şu kısımdaki birleştirmedir. Diğer kısımlar hep aynı. Burada bir zincir çekmiştim. Buradaki köşeyi alıyorum ve hemen köşenin içinden batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum ve köşenin içine gelip 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip tığdan çıkıyorum. Buradaki boşluktan ilmeğimi çıkartıp bir zincir daha çekiyorum ve göstermiş olduğum teknik gibi trabzanların tepesine batarak bir zincir çekmeyi unutmuyorum. Karşılıklı birleştirmeye başlıyorum. Burada şu kısma kadar ilerledim. Buraya köşeye geldiğimde köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonrasında bir zincir çekip hemen bu önümdeki kısımda şu boşluktan batıp ilmeğimi çıkartıp tığdaki ilmeğin içinden de geçiriyorum. Daha sonra tığdan çıkıp bu defa arkada 2 motifin birleştiği bu noktadan batıp ikisinin tam olarak orta noktasından batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra da bir zincirimi çekiyorum ve 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekip yine karşısındaki denk gelen boşluktan birleştirmeye devam ediyorum. Tabii ki aynı mantık ile. Önemli olan burada göstermek istediğim size, şunu da şuradan geçirip orta kısmı göstereyim. Şuradaki düzgün geçişi yapabilmekti. Göstermiş olduğum teknikle bütün bu 4 köşenin birleştiği noktayı bu şekilde geçeceğiz. Yani aynı şeyi burada da uygulayacağım. Üst kısımda ise tam olarak buraya geldiğimde bakın aşağıdan gelirken tam olarak 5 tane motifi yandan birleştirdim. 5. buraya geldiğimde 2 tane motif önde, 1 tane motif arkada kaldı. Şimdi bu 2 tane motifin kenarını birleştirme yapmaksızın öreceğim. Göstermiş olduğum teknik ile. Daha sonra da üstteki 2 kenarı, yani bu 2 kenarı arka tarafla birleştirip omuz kısmını oluşturmuş olacağım. Bakınız şimdi buraya geldim. Kol evindeki bu 2 kenarı birleştirme olmaksızın geçtim. Şimdi bu üst 2 kenarımızı arkadaki 2 kenar, köşede kalan 2 motif ile birleştirip omuzumuzu oluşturmuş olacağız. Bunun için bu köşede örmüş olduğum 2 tane trabzanımı bir zincir çektim. Hemen arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum ve
köşe boşluğunun içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip çıkıp arkadan çıkartıp aynı göstermiş olduğum teknikle bu iki kenarı birleştiriyorum. Sonuna geldiğimde buradaki köşede 2 tane ikili trabzanı örmüştüm. Diğer 2 tane ikili trabzanı da örüyorum hemen. Bir zincir çekiyorum. Tığdan çıkıyorum. Bu defa arkadan çıkartıp ilmeğimi, burada da bir zincir çekip buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. İpimi de kilitledikten sonra kesip bir tarafı tamamlamış oldum. Hemen bakınız, kol evimizi de şu şekilde oluşturduk. 3 motifle bu omuzda kaldı. Şöyle göstermek istiyorum yanda. Yandan birleşerek geldik. Şimdi sıra diğer tarafı yerine yerleştirmekte. Bu tarafı yerleştirirken ise hemen bakın, yine parçayı koydum. Bu defa üst kenardan birleşmeye başlayacağım. Yani bu omuz motifini ördüğüm kısımdan, şuradan bir de zincirimi çekeyim. Hemen şuradan başlayacağım. Bu iki kenarı birleştireceğim. Daha sonra bu kenarı ve bu kenarı bir yerle birleştirmeden ikisini sadece örerek geçeceğim. Çünkü bu benim omuz motifim olacak. Şu üstte kalan, şöyle göstereyim. Omuz motifim. Bu ve arkadaki bir de bu 3 motifte kol evimi oluşturacak. Sonra yandan birleşmeye de yeniden başlayacağım. Şuradan birlikte bir başlayalım. Daha sonra mantığını söyledikten sonra artık tekniği de bildiğimiz için siz de rahatlıkla yerleştirebileceksiniz parçayı yerine. Tığdan çıktım. Burada bir motifim ortada kalıyor biliyorsunuz. Bu 2 tane motifin birleştiği yerden hemen ilmeğimi batırıp, tığımı batırıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip göstermiş olduğum teknik ile ilk olarak omuz motifinden başlıyorum demiştim. Bunu buraya birleştiriyorum. 2 motifi birleştirdim. Bu şimdi bunu birleştirdikten sonra bu benim ne olacak? Böyle katlayacağım, yukarı alacağım, omuz motifim olacak. Bunun için de bu kenar ve bu kenarı birleştirme yapmaksızın örüyorum. Burada 2 tane motifi yandan birleştirdim. Şimdi şöyle yukarı çekiyorum, bunu omuza alıyorum. Kol evini 3 motif kalacak şekilde önüme ayarlıyorum. Bakınız bu şekilde. Bir arkada, bir burada, bir de omuzda ve o kısımdan itibaren artık buraya geldiğimde, buraya kadar da birleşmeksizin ördüm. Şimdi bunu köşeye örmüştüm, bir de zincir çekmiştim. Şuradaki boşluktan batıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra arkada şu yine 2 motifin birleştiği yere batıp bu ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Bir de zincir çekiyorum ve hemen artık karşılıklı yan tarafı birleştirerek hırkamın formunu vereceğim. Bir zincir çektim. Şuradan battım. Hemen çıktım. Bir zincir çektim. Göstermiş olduğum teknikle de etek ucuna kadar birleşelim. Yan tarafı ekleyip bitirdim. Şimdi tam olarak şuradan hemen bakın bu köşeye geldim. Bu köşeye geldiğimde 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum ve buradan batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Ve buradan itibaren artık etrafını da örmeye başlayacağım. Bunun için ne yapıyorum? Hemen bu ortada kalmam gerekiyor. Çünkü köşeleri yaparken bir bu köşede, bir de bu köşede zincirle geçiş yapacağım. Buradaki ilk zincirim, trabzanımı örmek için batıyorum şuraya. İçinden ilmek çıkartıyorum ve ortaya gelerek hemen ilk yalancı trabzanımla yükseliyorum.
Dönüşte de buranınkini örüp tamamlamış olacağım aslında. Şimdi hemen ne yapacağım? Buradan 2 zincir çekip şuradaki köşenin içine gelip 2 tane ikili trabzan öreceğim. 2 zincirimi çektim. Buraya geldim. Boşluğun içine 2 tane ikili trabzan. Yeniden 2 zincir çektim. Yine boşluğun içine 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Boşluğun içine 2 tane ikili trabzan. Bu mantıkla ilerliyorum. Buraya geldiğimde bir tane bu köşenin içine ikili trabzan örüyorum. Bir adet de bu köşenin içine ikili trabzan örüp 2 de zincirimi çekiyorum ve buradaki boşluğa geliyorum. Bu boşluğun içine de 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Köşeye kadar ilerleyelim. Burada köşeye geldiğimde ise hemen köşenin içine 2 tane zincir çekip köşenin içine geliyorum ve 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Burada artık 3 tane zincir çekeceğim etrafını geçerken. Pardon, 2 tane de ikili trabzanımı ördüm. El alışkanlığı, hep köşelere geldim. 3 tane öresim var. 2 zincir. Tekrar buradaki boşluğa geliyorum. Enseye kadar yapacağım farklı bir işlem yok. Bu mantıkla ilerliyorum. Ensedeki kısma kadar göstermiş olduğum şekilde örerek ilerledim. Bakınız şöyle hemen göstereyim size de. Ve şimdi ensede geçişi yaparken hemen buraya bakın. Şöyle ensedeki kısım dediğimde bu ortadaki motifin kaldığı yer. Ensede şöyle duran kısım. Buraya geldiğimde bir tane bu köşeye bir ikili trabzan örüyorum. Bir tane de buradaki köşeye bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra 2 tane zincirimi çekip buradaki boşluğa geliyorum. 2 tane ikili trabzanımı da oraya örüyorum. Aynı şekilde ilerleyerek diğer köşeyi de geçelim. Buradaki kısma geldiğimde de yine bu köşenin içine bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Buraya gelip buradaki köşenin içine de bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra 2 zincirimi çekip hemen şu ipi de arkaya alayım. Daha sonra aralarda gizlerim. 2 zincirimi çektim ve hemen buradaki boşluğa gelip örmeye başlıyorum. İki tane ikili trabzan. Başladığım noktaya kadar da artık aynı mantıkla ilerleyeceğim. Çünkü farklı hiçbir şey yok. İlk sıramızı tamamlayıp ikinci sıraya geçerken ise hemen buradaki köşedeki bir tane ikili trabzanımı örmüştüm. Buranın ikili trabzanını örüyorum. Ve kaydırarak burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine geliyorum. Daha sonra yine kaydırarak yandaki boşluğa geçiyorum. Ve bu boşluğun içine hemen yalancı trabzanımla bir ikili trabzan ördükten sonra yanına da diğer ikili trabzanımı örüyorum. Ve buradaki artık boşluklarının üstüne ikili trabzanın üstüne de kafeslerimi örmeye başlıyorum. Mantığımız hep aynı şekilde ilerleyecek. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan, yeniden 2 zincir. Köşeye geldiğimde birebir aynı işlemi tekrarlayacağım. Bir önce sırada yaptığım gibi, yani içine önce 2 tane ikili trabzanımı öreceğim, sonra 3 zincir çekeceğim köşedeyken, yeniden 2 tane ikili trabzanımı öreceğim. Ense boşluğunda ise artık yapacağım herhangi ekstra bir işlem yok. İstediğim kadar bu sırayı tekrarlayacağım. Ben ideal ölçüye geldiğine, kanat getirene kadar öreceğim.
Geldiğimde size kaç sıra ördüğümü ve son sırayı nasıl tamamlayacağımızı göstermek istiyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz artık sürekli. Bir üst sıraya geçtiğimizde de aynı mantık devam ediyor olacak. 4 sıra halinde ilerledim. 4. sırada artık benim için yeterli uzunluğa geldi, genişliğe geldi. Burada duracağım ve bir üst sırada yapacağım teknikle de patı örme işlemini bitirip artık kollara başlayacağım. Şimdi burada en son işlemimi yaptım. 2 de zincirimi çektim. İlk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Daha sonra ise bulunduğum trabzanın tepesine batıp bir sık iğne örüyorum. Ve bundan sonraki sık iğnelerime hep aynı mantıkla devam edeceğim. Burada örmüş olduğum sık iğnenin solda kalan ilmeğine batıyorum. Sonra bir de boşluğa batıyorum. İlmeği çıkartıp tığdaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. En son ördüğüm sık iğnenin en solundaki ilmeğe batıyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. İlmek çıkartıp üçünü bir örüyorum. En soldaki ilmek, boşluk, ipi çıkartıp üçünü bir. İşte bu mantıkla bütün hırkamın çevresini geçeceğim. Trabzanların tepesine batıyorum. Sonra da boşluğa gelip 2 tane de 2 zincir çektiğim boşluğa sık iğnemi örüyorum. Köşeye kadar aynı mantıkla ilerleyeyim. Köşedeki geçişi de birlikte yapalım. Zaten köşeyi gösterdikten sonra artık bütününde yaptığım işlem aynı olmuş olacak. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Köşeye doğru yaklaşırken birlikte de ilerleyelim istedim. Bakınız aynı mantıkla örüyorum. Şimdi köşeye geldiğimde de yine aynen devam ediyorum. Köşemin içine 1, 2, 3 ve 4 tane sık iğnemi ördüm. 4 tane sık iğnemi ördükten sonra trabzanımın tepesinden örmeye devam ediyorum. Sonrasında ise boşluklara örüyorum. Bu şekilde de başladığım noktaya kadar devam edeceğim ve etrafını tamamlamış olacağım. Şöyle de göstereyim. Etrafının patını tamamladıktan sonra bir tarafın kolunu da kol evine yerleştirdim. Biliyorsunuz 6 parçalı bir kol parçası hazırlıyorduk. Hemen bakınız şuradaki gibi. İşte bunu diğer kol evine birlikte yerleştireceğiz. Bakın hemen ne şekilde yerleştiğini göstermek istiyorum. Kol evim önümde, yerine hop oturtu veriyorum. 3 motiflik kol evini. Şimdi onu da çevireceğim. Bunu da böyle koyacağım. Ve buradan itibaren birleşmeye başlayacağız. 3 motifli kol evini önüme aldım. Buradan başlıyoruz. Kol altını alıyorum. 3 motifin tam olarak ortasına batıp buradaki ilmeğimi içinden geçiriyorum. Bir de zincir çekmiştim. İçinden geçirdikten sonra yeniden bir zincir çekiyorum ve köşenin 2 tane ikili trabzanını örüyorum. Bir zincir çekip tığdan çıktım. Hemen karşısındaki denk gelen boşluktan da ilmeğimi çıkartıyorum ve göstermiş olduğum tekniği uygulayarak ne yapıyordum? Üçlü grubun sonu, buradakinin de başına batıp 2 tane ikili trabzan örüp bir zincir çekip karşısındaki denk gelen boşluğa batıyordum. Şimdi bu şekilde kol evine 3 motifimizi yerleştirelim. Yana doğru da birlikte örmeye devam edelim. Kol altına kadar ilerliyorum. Kol altındaki geçişi birlikte yapalım istedim. Şimdi kol altına doğru ilerlediğimde bu yandan da kenarı birleştirip kolun da formunu vermiş olacağız. Köşeye geldim. 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir de zincir çekip tığdan çıkıyorum ve kol altındaki şu kısımda tam olarak ortaya batıp ilmeğimi içinden çıkartıp bir de zincir çekiyorum. Ve bu karşılıklı iki kenarı da
aynı göstermiş olduğum teknikle birleştirmeye devam ediyorum. Kenarında sonuna geliyorum birleşerek. Şimdi bu köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüp bir de zincirimi çektim. Ve hemen buradan ilmeği çıkartıyorum ve hırkanın etrafında uygulamış olduğum tekniği kol ağzında da uyguluyor olacağım. Size hemen diğer koldan göstermek istiyorum. Şu şekilde aynısını uyguluyoruz. Burada hırkanın etrafında 4 sıra örmüştüm. Burada 3 sıra uzunluk benim için ideal oldu. Siz daha uzun ya da daha kısa da yapabilirsiniz tabii ki. Buraya gelirken ortada kalmak istiyorum. Bunun için de şuraya ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekip durdum. Ve hemen ilk trabzanın tepesine batıp ilmeğimi çıkartıp birlikte ördükten sonra yükseliyorum. Döndürüp üstüne alıp dibine de battıktan sonra ilk trabzanımı bu köşe boşluğunun içine örüyorum. Sizler burada zincirle de yükselebilirsiniz. Daha sonra 2 zincir çekip boşluğa geliyorum. 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Yeniden 2 zincir çekiyorum. Boşluğa geliyorum. Hiçbir farkı yok. Hırkanın etrafında nasıl uyguladımsa aynı şekilde kol ağzında da uygulamaya devam ediyorum. Buradaki köşe geçişleri de aynı. Bir tane bu köşeye bir ikili trabzan, bir tane de bu köşeye bir ikili trabzan örüp yeniden 2 tane zincirimi çekiyorum ve boşluğa geliyorum. Yukarı çıkışlarım da aynı. Hırkanın etrafındaki gibi olacak. Yine hırkanın etrafındaki gibi son sırayı değişik bir sık iğneli teknik uygulamıştık. Onu uygulayarak kol ağzını da yapıp tamamlayacağım. Sonrasında ise bakınız şurada gördüğünüz gibi. Sonrasında ise hırkamız bitmiş olacak. Beden ve ölçüleri hakkında, giden ip hakkında bilgiyi bırakıyorum. Buradaki yukarı çıkışı da birlikte yapalım istedim. Şurada bir tane ikili trabzanla yükselmiştim. Hemen bu boşluğun içine gelip bir tane daha ikili trabzan örüyorum ve burada ilk görmüş olduğumun tepesine kaydırarak gelip aynı zamanda bir kere de yan tarafa kaydırma yapıyorum ve burada yükselip siz burada zincir çekebilirsiniz. Yalancı trabzanımı örüyorum ve hemen yanına bir tane daha ikili trabzan örüp ikinci sıramı da örmeye başladım böylelikle. Dediğim gibi 3 sıra bir de sık iğne sırasıyla tamamlayacağım. Yukarı çıkışı göstermek istedim. 3. sıranın sonuna geldiğimde artık 2 tane zincirimi çekiyorum ve hemen ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine geliyorum. Kaydırarak ve bulunduğum trabzanın tepesine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra sık iğnemi örüyorum ve artık bundan sonra hırkanın etrafında yaptığım gibi sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. Yani bakın bunu tekrardan göstereyim. Önce buna batıyorum. Sonra sıradaki trabzanımın tepesine batıp hepsini bir örüyorum. En soldaki ilmeğe yine batıyorum. Boşluğa geldim şimdi. 2 tane de boşluğun içine öreceğim. Bu şekilde başladığım noktaya kadar ilerleyip hırkamızı tamamlayalım. Yine en sevdiğimiz bölüm finale geldik. 36'dan 46'ya, yani bu kadar geniş aralıklı bir hırka oldu aslında. Tabii ki 36'da durduğu gibi 46'da durmayacaktır. 38 daha ideal diyebilirim. 36 beden için biraz daha küçük örülebilir. O arka ortaya motif koymadan yapılabilir. Bedeni büyütmek aslında çok kolay. Motifleri birer sıra büyük örmenizi öneririm. Ya da arka ortadaki motifi kaldırıp kol altlarına 2 motif yerleştirerek de bedeni çok rahatlıkla büyütebilirsiniz. Bizim bedenimiz
125 santim tam açıldığında basen, yani 36 ve 38 için oldukça salaş ki benim üstümde zaten duruşunu gördünüz. Ben 44 beden bir hanımefendiye hazırladım ama 46 bedene de çok rahatlıkla uygun olacağını düşünüyorum açıkçası. Benim çok içime sindi. Gerek birleştirme tekniği gerek renkleriyle çok tatlı bir hırka oldu. Şimdi ara renklerini şöyle söyleyeyim size. Elimde kalan canlı böyle 4 mevsim koton ipleri, Yarnart Jeans, Alize Cotton Gold, Kartopu Cotton Love, işte Etrofil Jeans gibi birçok markanın iplerini kullandım. Onun için orada kod veremiyorum. Siz de canlı renkleri kullanabilirsiniz. Zemine 200 gram kadar bir ip gitti. Motiflerime de toplamda 450 gram ip gitmiş. Yani hırkam 650 gram bir hırka. Ya bedeni büyük olmasına rağmen daha sıkı değil de daha efil bir tarzda birleştirme tekniği kullandığımızdan ötürü hırkamız hem hafif oldu hem de mevsimine uygun oldu diyebilirim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her zaman olduğu gibi sizlerden bir kalbinizi rica ediyor olacağım. Beni desteklemek isterseniz şayet hemen şöyle videonun altında abone olarak ücretsiz bir şekilde beni destekleyebilirsiniz. Tabii ki katıl butonuna tıklayarak da o belli bir ödeme karşılığı oluyor. Desteklemek isterseniz katıl butonundan da Gorgeous YouTube ailesine dahil olabilirsiniz. Ve yorum, beğenileriniz benim için çok kıymetli. Unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.